Merhaba dostlar. Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Ben pek iyi değilim. Sesimden de anlamışsınızdır. Hastayım maalesef. Ama 2000 aboneye ulaştığımızda dünyayı paylaşacağıma söz vermiştim. O yüzden videoyu ertelemek istemedim. Sesim kötü olduğu için kusura bakmayın şimdi. Serinin başından beri bugüne kadar yaptığımız bütün farmları, yapıları sırasıyla gezeceğiz. Bu haritayı aldığınızda neyin nerede olduğunu aramanızı istemiyorum. Kitapta koordinatlar vesaire yazıyor ama yine de takılan olursa bu videoya gelip rahatça aradığını bulabilsin istiyorum. Bir de bazı farmları sizlere sunmadan önce daha iyi bir hale getirmeye çalışacağım. Bu şekilde hem farmlarımızı yenileyip hem gezmiş oluruz, sonra da videoyu bitiririz. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Neden bu çöl biyomunda olduğumuzu merak edenler varsa bütün serinin başlangıcı tam olarak burada olmuştu. Burası bizim ilk spawn noktamız. Hikayeye burada başlamıştık. Fena değil, köyün yanında başlattı. Hardcore için önemli tabi ama bir yandan da çöl olması sıkıntı. Ağaç derdimiz olacak. Etrafta pek çok köy ve piramit yağmaladık. Daha sonra da kendimize yerleşebileceğimiz, güzel bir base kurabileceğimiz bir yer aramaya başladık. Buradan dünyama yardıma vesaire gelen arkadaşlarım oluyordu. Onlar rahat ulaşabilsin diye buradan bir portal açmıştım. Bu portaldan geçip sağa dönüp dümdüz ilerlediğimizde yeni bölgemize açılan portala çıkıyoruz. Bu şekilde direkt en alt kata çıkmış olduk. Siz bunlarla uğraşmayın diye ufak bir kodlamayla dünyanın ayarlarını da bozmadan dünya doğum yerini değiştirdim ve spawn noktamızı tam burası olarak ayarladım. Yani dünyalara ilk girdiğinizde veya arkadaşlarınız geldiğinde bu bölgede spawn olacaklar ve direkt evinizin önünde doğmuş olacaklar. Çöle gidip oradan buraya tekrar gelmeye uğraşmayın diye bu şekilde bir ayar yaptım. Biraz zor oldu dünyayı bozmadan bazı şeyleri değiştirebilmek ama nihayetinde halledebildim. Soluk meşe odunlarını kullanarak bir ev yapmıştık bu bölgeye. Daha sonra burada yaptığım ilk farm iskelet farmı oldu. Kemik ihtiyacımız vardı. Bu bölgeyi temizledik vesaire. Odun falan kasmak için kemik lazımdı. Daha sonra bir maden arayışıyla birlikte buradaki iskelet spawnlarını bulmuştuk. Direkt buraya inip buradan sistemi başlattığımızda aşağıda böyle karışık devreler var. Burası gelen fazlalıkları ayırıyor. Burada sadece kemikleri ayırıyoruz. Burada sonsuz döngüsü olan 2 tane üreticimiz var. Bunlar kemikleri direkt kemik bloğuna çevirip depoluyor burada. Buradaki sistem dünyalarınızda lag yaparsa şuraya yedek redstone koydum. Bunu isterseniz buradan alıp buraya atarsınız ve sistemi kullanacağınız zaman tekrar buradan bir tane redstone alıp bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Tam bu arkamızda da harika çalışan bir kelp farmımız var. Sandıklar niye ayrılmış la böyle? Neyse önemli değil. Şimdi yukarı bir bakalım, kelplerimiz duruyor mu? Durmuyor. Hemen bu farmı bir düzeltelim. Buradan yukarı çıkıyoruz. Şuradaki pistonların üzerine bu şekilde kumlarımızı yerleştireceğiz. Onların üstüne de tekrar vareklerimizi ekiyorum. Şimdi bir başlatalım. Bu ikisinden geliyor. Bu ikisi yine kırıldı. Hemen onu da düzelteyim. Bozulduğu zaman bu şekilde düzeltiyorsunuz. Onu da göstermiş oldum. Tekrar başlatıyorum. Şu an hepsi doğru bir şekilde çalışıyor dostlar. Pişen varekleri alıyorsunuz. Buraya gelip direkt varek bloğuna çeviriyorsunuz ve bunları fırınlarda yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Sonsuz, sınırsız bir yakıt kaynağı elde etmiş olursunuz. Buranın avantajı hem burada kemik bloğu kasarsınız. Aynı zamanda da burada varek kasabilirsiniz. Bir taşla 2 kuş vurduğumuz bölgelerden birisi burası. 2 farmımız aynı yerde. Bu yedekleri yine buraya bırakıyorum. Eğer buradaki sistem bozulursa nasıl düzelteceğinizi öğrenmiş oldunuz. Şimdi ben buraları durdurdum ve yukarı çıkıyorum. Burada bizim iskelet heykelimiz vardı ama burada böyle ortada gibi kalmıştı. Gözüme güzel görünmüyordu. O yüzden burayı kaldırmıştım. Şimdi buranın girişini bir güzelleştirelim beraber. Evet, buradaki işimiz bitti. Böyle basit oldu ama güzel de oldu ayrıca. Böyle dümdüz giriş olmasındansa bu şekilde bir dekorasyonun olması güzel oldu. İskelet farm olduğu için de buraya bir kuru kafa attım. Şimdi daha sonra seride yaptığımız farm demir farmımız. Mıknatıslarıyla bu demir farmını havada tutan, köylülerin burada rahatça yaşamasını sağlayan demir golemimizin oraya geldim. Bu farmımızın girişi buradan. Direkt uçarak da girebilirsiniz. Sarmaşıklarla da böyle yukarı çıkabilirsiniz. Burası okyanusun üstünde olduğu için aynı zamanda burada siyah boya yani mürekkep kesesi de kasabiliyoruz. Kedilerden de ip elde ediyoruz. Onlar da buraya birikiyor. Yani bir taşla birkaç kuş vurduğumuz farmlardan biri. Burada 20 tane köylümüz var. 20 meslek tezgahı ve 20 tane de yatağımız var. Bu yüzden bu farm gerçekten iyi çalışıyor. Burada demir kasmak için tek yapmanız gereken kapınızı kapatıp burada bu şekilde beklemek. Geri kalanı farm kendi kendine halledecek zaten. Bir sonraki durağımıza geçebiliriz. Daha sonraki farmımız köylü farmı. Bu yöne doğru uçarak da gidebilirsiniz veyahut direkt portal yoluyla içine de çıkabilirsiniz. Biz direkt buradan gidelim.
Bu rayları takip ettiğimizde zaten direkt oraya çıkıyoruz. Buradan dünyaya köylü götürmek istediğimizde bu rayları kullanıyoruz. Burada böyle ufak bir sistemimiz var. Bu dağıtıcının içine maden arabalarını koyuyoruz. Buradan bir tuşa bastığımızda o bizim için bir tane köylü alıyor ve base'imizin olduğu portala doğru götürüyor. Şimdilik onunla işimiz yok. Gelin bu farm'a bir bakalım. Burada basit bir sistemimiz var. 2 tane köylümüz, karşısında da 4 tane yatağımız. Ara ara gelip bu köylere ekmek falan atıyoruz. Burada çiftleşiyorlar. Bebek köylüler buradan bu yataklara gitmeye çalışınca bu tuzak kapıları sayesinde aşağı düşüp buradan Nether'a geçiyorlar ve bunlar tekrar üremeye başlıyor. Bu şekilde bir sistemi var. AFK olarak burada bekleyebiliriz. Dünyadan gelirseniz de şu beton fabrikasının hemen çaprazında kalıyor. Böyle bir savana köyüne yapmıştık. Bütün sistem bu köylü heykelimizin içinde. Dışarıyla herhangi bir işiniz yok. Bütün olay o içeride gösterdiğim şekilde dönüyor. Tek yapmanız gereken en alt katta AFK olarak beklemek olacak. Buruna bak hacı. Köylü farmındaki işimiz de bitti. Şimdi bir diğer farmımıza geçelim. Köylü farmından sonra çok güzel bir kütüphane yapmıştık. Burası bizim kütüphaneci köylülerimizin olduğu yer. Bu build'in de büyü masasına benzer şekilde yaptım. Direkt buradan gelip giriyorsunuz. Burada köylüler karışmış. Neyse düzeltirim onları. Burada ihtiyacınız olacak hemen bütün büyüler var. Hepsinin de üzerinde yazıyor zaten ne büyüleri olduğu. Daha doğrusu ne büyüsü sattığı diyelim. Bu yandaki kitaplıklarda daha önceden aldığım, alışveriş yaptığım fazlalık kitapları da böyle bu şekilde burada depoladım. Hemen yanlarında duruyor. Buradan can ticaretlerinizi de rahatça yapabilirsiniz. Aynı zamanda isim etiketlerinizi de alabilirsiniz. Sadece ilk büyüler değil hemen hepsinin ikinci büyüleri de açık. O yüzden burada arayıp da bulamayacağınız pek büyü yok. Bakın şu tepesinde cam olanlar var ya, bunlar cam satan köylüler. Karışıklık olmasın diye bunların üzerine cam koydum ki buraya geldiğimde cama ihtiyacım olduğunda tek tek aramayayım. Burada fazladan örsler var. Büyü basarken falan bunları kullanabilirsiniz. Bu kırılmak üzere zaten. Daha sonra buna geçebilirsiniz. Buradaki olayımız da bu kadar. Buradaki işimiz de bitti. Şimdi base'e döneceğiz ve oradaki altın farmına bir göz atacağız. Burada serinin ilk başlarında hem XP hem altın ihtiyacımızı karşılamak için yaptığımız bir farm var. Bu altın farm Bedrock'ta en çok kullanılan versiyonlardan biri ve bence en verimlisi de bu olduğu için ben de bunu kullandım. Burada zombi piglinimiz var. Bu böyle goleme işte köylülere saldırıyormuş gibi görünmesi için ben böyle biraz bu yana yakın yaptım ama bunun bir dezavantajı oldu. Hemen aşağı ineyim, bu farmın girişini falan da göstermiş olayım. Hem de farmdaki sıkıntıdan bahsedelim. Burada iskelelerle aşağı iniyoruz. Bakın burası birinci katı. Farm başlatmak için önce burada otomatik trident öldürücümüz var. Bunu başlatıyorsunuz. Daha sonra da buradan şalteri çektiğinizde farm direkt bu şekilde başlamış oluyor. Zero tick muhabbetinden dolayı sürekli piglin yağıyor ve bunlardan altın kasıyoruz. Fazlaca gürültülü bir sistem. Gelmişken aletleri tamir edelim bari. Farmı durdurmadan önce buranın aktif olduğuna emin olun dostlar. Burada aşağıdaki sistemlerle alakalı bir durum var. Burası bu şekilde yandığı zaman farmı kapatabilirsiniz. Yukarıda hiçbir sorun olmayacaktır. Şalteri çektiğinizde portal açıp kapanması duracağı için piglinler de gelmeyecektir artık. Bir sıkıntı var demiştik. Ona gidip bakalım. Buradan aşağı iniyoruz. Bu araya girip kurcalamayın. Burada işte ayırıcı sistemler vesaire bilmem neler, onlar için düzenekler var. Bu katla işiniz yok yani. Hatta burayı yarım basamakla falan kapatabilirim aslında. Artık orayı kapatmış olduk ama şimdi burası bizim depolama alanımız. Buradaki 2 sıraya çürük etlerimiz doluyor. Buraya altın külçelerimiz geliyor. Buraya da parça altınlar geliyor ama onlar arkada crafter'lar var. Altın külçesine dönüşüp buradaki sandığa depolanıyor. Şimdi burada biriktirdiğimiz eşyaları gelip buradaki köylülerimize satıp hem zümrüt hem altın hem de XP kazanıyorduk. Ama maalesef demir farmımıza çok yakın olduğu için bir sıkıntı yaşadık. Oyun bu iki farmı birbirine karıştırıyor ve buraları köy olarak, komple köy olarak algıladığı için orada golem spawn etmeyi bırakıp işte buralarda, şuralarda falan spawn ediyordu. O yüzden oradaki köylüleri kaldırdım. Köylüleri burada ticaret yapmak için tutuyorduk zaten. Çürük etleri işte altınları falan takas edip zümrüt kazanıyorduk. Ama artık otomatik bir şekilde zümrüt kastığımız bir yer var. O yüzden buraya ihtiyacımız kalmadı. Köylüleri tekrar yerleştirmeye gerek yok. Hatta şuradaki çürük etleri de otomatik ayırıcıdan çıkartacağım. Şurayı alsak yeterli olur. Buradan direkt çöp kovasına gidebilirler. Burada da çürük etler vardı galiba. Aynen bunları da alıyorum buradan. Burayı tekrar kapattık. Burada 5-6 sandık çürük etimiz var. Bir şey lazım olursa buradan kullanabiliriz. Çünkü birkaç farklı yol denedim ve hiçbir şekilde iki farmı aynı anda kullanmayı başaramadım. Buraya köylü koyduğumuz an yukarısı bozuluyor. Bize demir farmı daha çok lazım. Buradan da sadece altın kassak bizim için yeterli olur. Sonraki bölümlerde önceki evimizde asansör yapıp aşağıya mini farmlar kurmuştuk. Aynı sistemi bu yeni yaptığımız eve de taşıdık. En alt kata iniyoruz ve buradaki düğmeye bastığımız zaman asansörümüz bizi aşağı mini farmların yanına indiriyor. Bu en son eklediğimiz
ektiğimiz mini farmımız. Çiçekleri vesaireleri büyütmek, çoğaltmak için bunu kullanıyoruz. Bunun yanında havuç, patates falan çoğaltabileceğimiz bir mini farm var. Burada da hem bambu hem şeker kamışı çoğaltabiliyoruz. Onun yanında burada deniz hıyarları lazım olmuştu bize. Creeper farmını yaptığımızda bolca lazım olduğu için buraya ufak bir mini farmını kurmuştuk. Burada taş jeneratörümüz var. Kırık taş veya düz taşları buradan kasıyoruz. Burada da arı çiftliğimiz var ama burası o kadar çok doldu ki artık buradaki arıların işine son verdim. Şimdilik farm boş ama burada bize seri boyunca yetecek kadar malzeme var zaten. Bizim önceki ahırımızın içinde bir yün farmı da vardı. Yeni ahırı daha küçük yaptık. Daha farklı bir konsepte yaptık. O yüzden onun içinde bu farmı yapamadım. Bir abonemiz de yün farmı istemiş. Buraya hemen bir mini yün farmı yapacağız. Saatte binlerce yün kasabileceğimiz bir farm. Birkaç malzeme toparlayıp hemen geliyorum. Malzemeleri aldım. Geldim. Hızlıca bir alan açacağım şimdi buraya. Bu farmda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta farmı güneye bakarak yapmanız lazım. Yani sırtınız kuzeye gelecek. Hemen buradan marker'ı koydum. Bakın kuzey bu taraf, güney bu taraf. O yüzden boşluğu buraya açtım. Buradan devam etmedim. Bu mod paketiniz yoksa da bir tane toprağın üstüne ayçiçeği dikerek yönlerinizi rahatça bulabilirsiniz. Ayçiçeğinin yüzü her zaman doğuyu gösterir. Ona göre yönünüzü hesaplayabilirsiniz. Bunları kaldıralım ve farma başlayalım. Zemine sandığı yerleştirerek başladım. Arkasına 2 tane huni, bir tane ray koyup önüne de bir tane bal bloğu koyuyoruz. Rayı bunun içine itebiliyoruz. O yüzden burada bal bloğu kullanacağız. Bu sayede 2 huniye de buradan dağıtım yapabileceğiz. Daha sonra 2 tane çimen bloğu ve bu tarafa bakan bir dağıtıcı. Altındakini kırabiliriz. Hemen önündeki bloğa bir tane uzun kuru çimen atıyorum. Bunun arkasına basit bir redstone sistemi kuracağım. Hemen bu redstone'un önüne bir tane daha ve bu dağıtıcının yanına bir blok daha yerleştiriyoruz. Önlerine de birer tane daha çimen bloğu koyuyoruz. Şimdi buradan gelen sinyali bu tarafa uzatabilirim. Ve buraya koyduğumuz çimenlerin üzerine de yineleyicilerimizi koyuyoruz. Bu ortadaki çimen bloğuna bakacak 3 tane daha dağıtıcı yerleştirmemiz lazım. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Ortadakini kaldırıp kontrol edin. Hepsi ortaya bakıyor mu diye. Bakıyorsa burayı tekrar kapatabiliriz. Şimdi bunların üzerine 2'şer tane de dağıtıcı yerleştirin. Hemen bu alt sol köşeye bir tane çimen bloğu, aynı şekilde sağ tarafına da ve üzerlerine de redstone tozu koyuyoruz. Neredeyse bitirdik. Hemen bunların yanına da 3 tane çimen bloğu koyuyoruz ve bu arka köşelerini de aynı şekilde yine çim bloğuyla kapatıyoruz. Şimdi buraya koyunlarımızı getirmemiz lazım. Tam şu ortada bıraktığımız boşluğa. Orası da şuraya falan denk geliyor. Buradan direkt yukarı kassak direkt aşağı indiririz koyunları. Bir yukarı çıkıp kontrol edeceğim. Evet. Tam burası olacak. Her renk yünü elde edebilmek için her renk koyundan yapacağım önce. Bütün renkli yünlerden aynı anda elde edebilmek için koyunları toparladım ve istediğim renklere boyadım. Daha sonra hepsini aşağıya gönderdim. Böylece ihtiyacımız olan bütün koyun yünlerine de sahip olmuş olacağız. Koyunlarımızın hepsini buraya aldık. Buradaki dağıtıcıların hepsini makasla dolduracağım. Son olarak bu yineleyiciyi 3 tik olarak ayarlayın. Ve son olarak da buradaki dağıtıcının içini kemik tozlarıyla doldurun. Buradaki zero tikten faydalanarak bir kerede ne kadar fazla yün kastığınızı burada görebiliyorsunuz. Her bir dağıtıcıdaki makas için bir tane yün çıkıyor buraya. Ama aslında burada taş çatlasa 2-3 tane siyah koyun var. Ve yünleriniz otomatik olarak buraya gelecek. Bakın daha bir dakika olmadı burayı açtım. Saatte 30.000'e yakın yün kasabileceğiniz bir farm bu. Dünyaya bunu ekleyip size öyle sunmuş olayım. Bu build'ini yapmayı unuttuğumu sanmayın. Diğer yerlerde olduğu gibi yine farmımıza uygun basit bir build yaptım buradaki mini farmımıza da. Yine çevre düzenlemesi için yaptığımız farmlarda bir tane de yosun farmı yapmıştık. Onu da bu mini farmların yanına ekleyeceğim. Hemen buraya gerekli alanı kazıyorum. Yine bunu da tek tek göstermeyeceğim. Kendi dünyalarınızda yapmak isterseniz buraya kart bırakıyorum. Gidip o bölümden izleyip yapabilirsiniz dostlar. Ben şimdi hızlıca kuruyorum. Evet dostlar, yosun farmımız da böylece burada hazır. Kullanımını gösteriyorum. Şu arkadaki 2 tane bırakıcıyı ve bu öndeki dağıtıcının içini kemik tozuyla dolduruyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz, şu aşağıda bir şalterimiz var. Bu şalteri açıyorsunuz ve geri kalanını gördüğünüz gibi farm kendisi otomatik olarak yapıyor. Burada gelen malzemeler direkt aşağı sandıklarımıza dolacak. Şimdi isterseniz bakın farmı bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de burayı kemik tozu farmı olarak da kullanabilirsiniz. Bu sandıkların yerine gübreleyici koyarsınız. Bu şekilde. Bu gübreleyicilerin altına da huni koyup sandık bağlarsanız elinize direkt kemik tozu olarak gelecek. İskelet farmımız olduğu için ben kemik tozunu oradan karşılıyorum. O yüzden burayı yosun farmı olarak bırakacağım. Belki gerekirse burayı dediğim gibi çevirip ben de kemik tozu olarak da kullanabilirim. Buradan tekrar şalteri indirdiğinizde sistem tamamen durmuş oluyor. Burası da bu kadardı. Şimdi bir sonraki adıma geçebiliriz. Sıradaki farmımıza geldik. Burada sınırsız zümrüt, totem ve kızıltaş kasabiliyoruz. Bu çok iyi bir baskın farmı dostlar. Burada 2 farmı bir arada kullanıyoruz. Burası uğursuz şişe farmımız. Kısa olsun.
Kötü kehanet bir şişelerinden aldım. Bakın bu farmı buradan başlatıyorsunuz ve buranın AFK noktası tam olarak karşısı, şurası oluyor. Gelip bu yaprakların altında AFK olarak beklemeniz yeterli. Gerisini farm kendisi hallediyor. Bakın burada yeni bir yağmacı doğdu. Şimdi düşecekler, evet. Aşağıda otomatik öldüren trident sistemimiz var. Onları öldürecek, biz de bedavadan uğursuz şişe kasmış olacağız. Tamamen AFK bir şekilde. Burada işiniz bittiğinde farmı kapatıyorsunuz. Malzemeleri de hemen bir alttan buradan alıyorsunuz. Şimdi asıl farmımıza çıkalım, baskın farmına. O da hemen buranın tepesinde burada. Altın farmında zümrüte falan ihtiyacımız olmadığını söylemiştim. Burada otomatik olarak AFK bir şekilde zümrüt kasabiliyoruz. Zümrüttür, kızıltaştır, işte ne var başka, barut, işte cam şişe, örümcek gözü vesaire burada kasabiliyoruz bunları. Aynı zamanda buraya da totemlerimizi otomatik olarak ayırıyoruz. Tam şu alt tarafta bir tane LA var bakın. Elinde de totem var. Bizim için totemleri o topluyor. Buradaki herhangi bir yaprağı kırmayın dostlar. Burası böyle kalmak zorunda, yoksa yukarıda spawn olması gereken yaratıklar buralarda spawn olur ve uğraşırsınız. Burayı hiçbir şekilde bozmayın. Aynı bu şekilde kalsın. Yukarı kısma geliyoruz. Sistemi başlatıyoruz ve kötü kehanet şişemizi içiyoruz. 30 saniye geri sayım başlıyor. Daha sonrasında baskın başlıyor ve burada otomatik olarak hepsi halloluyor. Biz hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Evet, baskın başladı. Geri çekilebiliriz. Fazlalık itemleri buradan aşağı sallıyor bu arada. Onlar da biz burada AFK kaldığımız için bir süre sonra otomatik olarak siliniyor zaten. Evet, baskınımız bitti. Şimdi geliyoruz. Sistemi buradan kapatabiliriz. Dediğim gibi malzemeler zaten otomatik olarak buraya ayrılıyor. Yaptığımız en iyi farmlardan birisi bu. Şimdi sırada başka bir dev yapımız var. Hızlıca oraya geçip onu da inceleyelim. Sıradaki farmımız dev creeper heykelin içine sakladığımız barut farmı. Önce aşağıdan depolamayı göstereyim. Buradan yine öldürücü sistemimizi başlatıyoruz. Hemen bu arkaya gelen barutları buradan su yoluyla tekrar yukarı atıp buradaki sandıklara depoluyoruz. İlk başta sadece şu 2 tanesi vardı aslında ama bunlar yeterli olmadı. Sistem çok iyi çalıştığı için o sandıklara sığmıyordu. O yüzden buraya ekstra sandıklar çıktım böyle. AFK noktamız da burası değil. İlk başta buraya koymuştum ben AFK noktasını ama buradaki verimle şimdi çıkacağımız yerdeki verim arasında 2,5-3 kata yakın fark vardı. O yüzden buradaki demir bloklarının altında AFK bırakıyorum. Tek yapmanız gereken aşağıdan öldürücü sistemi başlatıp burada AFK olarak beklemek olacak. Buradaki sistem tamamen bu creeper kafasının içinde. Şöyle her bir köşede 5 katlı, sanırım 11'e 11 falandı, platformlar var. Bu platformlarda doğuyorlar. Buraya ortaya düşüp su yoluyla da aşağıya geliyorlar. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Farm gayet güzel çalışıyor bu haliyle. O yüzden ellemeyeceğiz. Buradan da bahsettiğimize göre bir sonraki farmımıza geçebiliriz. Bir sonraki farmımız beton fabrikası yapmıştık. Oraya gideceğiz. Burada gördüğünüz blokları vesaireleri hepsini orada üretiyorum. Yaptığımız projelerde binlerce, hatta 10 binlerce blok kullandığımız projelerimiz var. O yüzden bu işi otomatiğe dökmemiz gerekiyordu. Şimdi oraya gidelim ve nasıl kullanacağımızı anlatayım. Fabrikamıza geldik. Burayı yaparken bu çukur doğal olarak vardı. Burada bir maden girişi vardı. Ben de burayı bozmak yerine buraya bir vinç inşa ettim. Sanki malzemeleri bu madenden kasmışız da vinçle buraya çıkartıp sonra binamızı yapmışız gibi bir hava vermek istedim. Buraya yakıştı. Güzel durdu. Şimdi fabrikaya girecek olursak burada bir glitch kullanıyoruz. Yer çekiminden etkilenen, yani havada durmayan bloklar, mesela kum gibi, işte çakıl gibi ya da ne bileyim iskeleler, örsler gibi itemleri buralarda çoğaltabiliyoruz. Beton tozları da kumlar gibi havada durmadığı için onları da burada istediğimiz şekilde çoğaltabiliyoruz. Şimdi farmın nasıl kullanılacağına gelirsek, buradaki en önemli şey simülasyon uzaklığınız 4 chunk'ta kalacak. 8, 16 vesaire yaparsanız bu farm düzgün çalışmaz. Hatta hiç çalışmaz. Simülasyon uzaklığının 4 olduğuna emin olduktan sonra tek yapmamız gereken, buraya geldik. Buradan sistemi başlatıyoruz. Çok uzun süre bu sistemi çalıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Kısa kısa çalıştırın, yoksa oyununuz çökebilir. Buradan kapatıyoruz ve oyuna kaydet çık diyoruz. Daha sonra tekrar giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra biraz yaklaştığınızda bakın kumlar döküldü. Yakınlaşıp biraz bekleyin. Daha sonra tekrar buraya geçebilirsiniz. Hepsi size ayağınıza kadar gelecek zaten. Bu kadar kısa bir sürede 8 stack kum toplamışız bile. Çok çok iyi çalışan bir sistem gerçekten. Depolamamız da bu şekilde. Bakın burada kum, çakıl ve bütün renk betonlardan burada mevcut. Hangisinden lazımsa direkt gidiyorsunuz. Burada toz halleri hepsinin var. Çoğaltmak istediğinizi çoğaltıyorsunuz. Daha sonra bunları da betona çevirmemiz gerekiyor. En son burada bir yenilik yapmıştık. Otomatik çamur üretebileceğimiz bir sisteme de çevirmiştik. Burayı iki şekilde kullanıyoruz. Çamur için buradaki dağıtıcının içine su dolu şişeleri koyuyoruz. Şişeler boşalınca
da buraya geliyor ve buradaki sudan direkt doldurup tekrar bu sandığın içine yükleyebilirsiniz. Buradan otomatik olarak yine dağıtıcı dolacaktır. Buraya sularınızı doldurduktan sonra tek yapmanız gereken pistona doğru topraklarınızı yerleştirmek. Bakın otomatik olarak hepsi çamura çevriliyor. Diyelim ki size beton lazım. O zaman şöyle yapacağız. Huni'deki ve dağıtıcıdaki suları hemen yukarı atıyorsunuz. Daha sonra buradan dağıtıcıyı kaldırabiliriz. Onları da yine buraya koyun. Hemen buraya bir tane toprak. Şuraları istediğiniz blokla kapatabilirsiniz. Buradan da bu Huni'yi kaldıracağım. Daha sonra buraya bir kova su yerleştiriyoruz. Mesela bana bir stek açık gri lazım. İşte bir stek de pembe beton lazım diyelim. Geliyorsunuz. Burada lazım olan beton tozlarını, renklerini bu sandığa bırakıyorsunuz. Ve aynı şekilde sadece burada sağ tık basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün beton tozları direkt betona dönüyor. Buraya eklediğiniz bütün betonlar envanterinize otomatik olarak geliyor. Siz sadece burada sağ tık basılı tutacaksınız bu şekilde. Burada en sonda bir gözlemcimiz var. Burada da TNT'lerimiz var. Sıra en sona gittiğinde gözlemci yukarı bir sinyal veriyor ve TNT'ler gönderiliyor. Daha sonra buradaki patlamayla birlikte orada kırılan bloklar otomatik olarak su yardımıyla, siz burada AFK olarak bekliyorsunuz ya, buraya blok koyuyorsunuz. Direkt buradan üstünüze geliyor. Aynen bu şekilde bakın beton olarak direkt elimize gelmiş oldu. Tamamen AFK olarak burada betondu, çamurdu vesaire bütün işlerinizi görebilirsiniz. Bir taşla birkaç kuş vurmayı seviyoruz biz, biliyorsunuz. O yüzden farmlarımı ona göre yapmaya çalışıyorum. Beton fabrikamız hakkında da anlatacaklarımız bu kadardı. Burada gayet güzel çalışan bir sistemimiz var. Buradan bir başka dev yapımıza geçeceğiz. Şu üstümdeki fazla blokları falan halledeyim, geliyorum dostlar. Bir sonraki sistemimiz burası. Dev ocak yapmıştık. İçinde de çok güzel çalışan bir lav farmımız var. Girişimizi buradan yapıyoruz. İç tasarımını da bu şekilde yaptım. Bura fırın olduğu için işte lavlarla falan burayı kapattım. Güzel bir görüntü oldu bence. Farmı kullanmak için şöyle yapıyoruz. Buradaki sandıklara atıyorum malzemeleri ben. İki tarafta var. Daha iyi dağıtsın diye iki tarafa sandık koydum. Daha sonra buradan şalteri indiriyorum. Ve burayı bütün ocaklara buradan dağıtımını yapıyor. Bu arada kalanları merak etmeyin. Sağdan soldan aldıkça buraları yine dolduracak. Yakıt olarak da lav kullanıyoruz. Lav kovaları otomatik olarak bitince ayrışıyor ve onlar arkaya yerine gidiyor. Buraya da sadece pişirdiğimiz malzemeler geliyor. İşte şu yarıdan itibaren bu tarafa geliyor. Diğer yarısı da bu tarafa geliyor. Bu ocaklarda lavlar bittiği zaman da şöyle yapıyoruz. Bu arkada iki tane çiftli sandık var. Bunların içini komple lavla dolduruyorum. Daha sonra bu şalteri açtığımda buradaki vagon komple dolaşıp bütün ocaklara lav kovasını dolduruyor otomatik olarak. Ve bu sayede burada sınırsız bir yakıt döngümüz var. Buradan boşalan kovaların ayrıldığını söylemiştim. Onlar ayrılıp direkt buradaki sandığa geliyor. Buradan kovamızı alıyoruz. Sistemi başlatıp burada sadece sağ klik basılı tutuyoruz. Yine burada da bir glitch kullanıyoruz. Bu glitch sayesinde burada sınırsız lav stoğumuz var. Daha sonra işimiz bitince kapatıyoruz. Bakın saniyeler içerisinde bir sürü lav kovamız oldu. Buraya dolduruyoruz. Yine buradaki ocak sistemimiz de gayet verimli ve kullanışlı. Burada da iki farmı bir arada kullanarak böyle güzel bir sistem çıkarmış oldum. Burası bu kadardı. Şimdi hızlıca end'e geçip diğer farmımıza bakalım. End diyarına geldik. Ejderhanın mekan buralar. Ama bizim onunla işimiz yok. Buradaki Enderman farmını görmeye geldik. Burada ufak bir Endermite'ımız var. Ve burada Enderman'lerimiz spawn oluyorlar. Daha sonra doğrudan aşağıya burada yaptığımız platforma geliyorlar. Bu farmı tamamen boşluk... Oo, burası dolmuş be. Burada yine bir otoklik programıyla Enderman'leri keserek XP'yi de kasabilirsiniz. Ender incisine daha gözünüz olmaz herhalde. Bu kadar Ender incisi bütün seri boyunca bizi götürür diye düşünüyorum. Java'ya göre biraz yavaş çalışıyor Enderman farmları Bedrock'ta. Ama %100 AFK olarak burada otomatik bir şekilde hem XP kasabilirsiniz hem de inci ihtiyacımızı bu şekilde karşılayabilirsiniz. End'teki bir diğer farmımız da burada. Otomatik wither kesme farmı burası. Burada malzeme olacaktı. Aynen bunları alayım, bir tane göstereyim size hemen hızlıca. Farm'a geldiniz. Aşağıda birkaç malzeme bırakmışım zaten. Direkt buraya ruh kumlarınızı koydunuz. Buraya da wither kafalarını yerleştiriyoruz. Bakın wither'ımız otomatik doğdu. Ve direkt bu bedrock'ın içinde doğmuş oldu. Etrafı suyla kapladığımız için sağa sola da zarar veremiyor. Burada sıkıştığı için canı otomatik olarak gidiyor. Ve tamamen AFK bir şekilde burada wither yıldızı kasabiliyoruz. Şu bitsin, hemen geliyorum dostlar. Evet, işi bitti. Şimdi o patlamalarda buradaki obsidyenleri kırıyor demiştim ya. Şuradan alıyorum onları tekrar. Farmın burasına ve buralara tekrar obsidyenlerimi koydum. Yıldızım da burada. Bakın bu şekilde elinize bile sürmeden bedava ve sınırsız bir şekilde Nether yıldızı kasabilirsiniz. Bunları yine buraya bırakıyorum. Lazım olursa buradan alıp kullanabilirsiniz. Hatta şu yıldızı buraya atayım, tamam. Şu an End'de başka bir farmımız yok. Burada göstereceklerim bu kadar. Şimdi üst dünyaya geri dönelim. Sıradaki farmımız ağaç farmı. Burada otomatik ağaç kasabiliyoruz. Böyle dev bir ağaç yapmıştık, hatırlarsınız.
Girişimiz buradan. Direkt iskeleyle aşağıya iniyoruz. Şurada TNT'lerimiz var. Buraya ağaçlarımızı dikiyoruz direkt. Burada otomatik kemik tozumuz doluyor yukarıdan zaten. Kemik tozlarımız var. Burada sistemi buradan başlatıyoruz. Ve sağ klik basılı tutuyoruz. Ağaçlarımız büyüdüğünde bir sıra ileri gidiyor. Yenisini ekiyoruz ve bu şekilde bu döngü devam ediyor. Buradaki ektiğimiz ağaçlar şu gözlemciye geldiğinde yukarıdan otomatik bir TNT düşüp patlatıyor ve buradan odunlar direkt buradaki sandığa doluyor otomatik olarak. Burada da AFK bırakabileceğiniz bir farm. Örnek veriyorum, bir projenizde çok fazla oduna ihtiyacınız olur veya sadece meşe ağacı ihtiyacınız olur. O zaman bu farmı kullanabilirsiniz. Yine ikinci fidan da büyüdü. Burada tek yapmanız gereken yanınızda bolca fidan bulundurmak. Şimdi bunun bir de dörtlü ağaçlar var ya, bizim büyük ağaçlar diyoruz. O ağaçlar için de bir sistemimiz var ama bu yarı manuel, burası tam otomatik gördüğünüz gibi. Ama burası yarı manuel olarak çalışıyor maalesef. Burada yine kemik tozlarımız var. Buradaki basınç plakalarına bastığımızda aşağıdan sinyal gidiyor ve bunlara kemik tozu basıyor. Direkt buraya biz fidanlarımızı dikiyoruz. Ağaçlarımız otomatik olarak büyüyor. Buradan direkt bu şekilde kırıyoruz. Burada kırdığınız ağaçlar, fidanlar vesaire hepsi bu su noktaları tam yerine ayarlandığı için hepsi direkt ortaya, yani sizin burada durduğunuz yere geliyor. Bütün fidanları ve odunları uğraşmadan bu şekilde almış oluyorsunuz. Tabi kırma işini kendiniz yapmanız lazım. Bununla ilgili de videomuz hazır. Onun da linkini koyarım. Nasıl yapıldığını vesaire tam olarak bakabilirsiniz. Şimdi ağaçlarla ilgili olan farmlarımız bu kadardı. Bu işlerden sonra bir maze arama maceramız olmuştu. Onda da şansımız yaver gitti ve evimizin yakınında bir sınama zindanı bulmuştuk. Şimdi oraya geçelim. Base'de şu tepeyi geçtiğimiz gibi hemen arkasında bir esinti build'imiz var. Bu sınama zindanlarının en ikonik yaratığı bu olduğu için bunun heykelini yapmayı istedim buraya. Şimdi bunun tam altına geliyoruz. Burada 2 tane kapağımız var. Bunu açtığımızda direkt aşağıya iniyoruz. Farmlarımız burada gayet güzel bir şekilde de çalışıyorlar. Size de nasıl çalıştığını göstereyim. Depolamamız burası. Burada bayağı bir şeyler birikmiş. Deneme anahtarlarımız da var. Daha iyi ödüller veren uğursuz deneme anahtarı kazanmak için de buradan bir tane şişe alıyoruz yanımıza. Farm başlatmadan önce bunu içiyoruz. Buradaki şeylere yaklaştığımız için otomatik olarak spawnerlar aktif oldu bakın. Burada yapmamız gereken şu. Buradaki vagona biniyoruz. Bu şalteri çalıştırıyoruz. Ve tamamen AFK bir şekilde bu farmlarda geziyoruz ya mesela. Spawnerların yanından geçtiğimiz için otomatik olarak çalışmaya başlıyor ve bu sayede hiç elimizi sürmeden %100 AFK bir şekilde ödüllerimizi almış oluyoruz dostlar. Kullanışlı, güzel bir farm. Kastığınız bütün itemleri de aşağıda depolamasını gösterdim zaten. Bu depolamadan kontrol edebiliyorsunuz. Bakın uğursuz serüven anahtarımızda 3 tane gelmiş. Uğursuz şişe içtiğimiz için daha güçlü düşmanlar çıkıyor ve o yüzden daha iyi ödüller alabiliyoruz. Buranın kullanımı bu şekilde. Farmların falan nasıl yapıldığını öğrenmek için çıkan kartlara tıklayıp direkt gidebilirsiniz dostlar. Çıkışımız da buradan. Şuradan inmiştik ya. Hemen yan tarafından da çıkışımızı yapıyoruz. Her zamanki gibi su asansörü kullandık burada da. Buradaki olayımız da bu kadar. Bu esinti de çok güzel, şirin durdu burada. Ve buradaki farmla beraber bu topuzumuzu da elde etmiş olduk. Bunu yapmak için de bayağı büyük maceralardan geçtik. Şimdi bir sonraki adımla devam edelim. Ben bu farmı falan yayınladığım sırada oyuna bakır golemler eklendi. Orada da eski evimizdeki depolama sistemi bana yetmiyordu zaten. Ufak kalıyordu artık ve depolama sistemi yapmak istiyordum. Oyuna bakır golemler eklenince böyle bir depolama sistemi yapmak istedim. Hem yeni sistemi sizlere göstermiş olayım dedim. Hem de redstone'suz depolama sistemi nasıl oluyormuş onu bir göreyim istedim. Bu şekilde bakır sandığa benzetecek gibi bir tasarım yapmaya çalıştım. Girişi de tamamen otomatik. Böyle yürüdüğünüz zaman direkt kapılar açılıyor. İçeride de bakır golemlerimiz var. 3-4 tane koydum buraya. Çünkü biraz uzun sürüyor yerlerini bulmaları vesaire. Ama sonuçta ben uğraşmıyorum. Onlar burada sürekli çalışıyorlar. Eninde sonunda yerlerini buluyorlar. Dışarıda bir çalışma yaptınız diyelim veya blok topladınız falan. Gelip direkt burada sandıkları atıyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum. Bu taraftaki grupla alakalı ürünlerse buraya atıyorum. Bu taraftaki grupla alakalı itemlerse de buraya atıyorum. Bu şekilde dağıtmaları daha hızlı oluyor. Aynı şekilde burada bakın shulker boşaltıcı sistemimiz de var. Dolu bir shulker'ı getirip buraya koyduğunuzda bu düğmeye basıyorsunuz. Shulker'ı boşaltıyor ve boş halini buraya atıyor. İçindeki malzemeleri de buradaki bakır sandığa atıyor. Bakır golemler arada gelip bu tekli sandığı da kontrol ediyorlar. Buradakileri de alıp yerlerine yerleştiriyorlar. Bu şekilde güzel, şirin bir tasarım yaptık. Ben burayı kullanmaktan memnunum. Bilmiyorum. Umarım siz de memnun kalırsınız. Şurada rezerv sandığımız var mesela. Rezerv dediğimde her sandığı fulllemedik. Mesela boş alanları var. Boş alanları rezerv çubuklarını koydum ki bunlar başka malzeme atmasınlar. Ona göre doldurup boşaltmak isterseniz burada yedek çubuk
zorluklarınız da mevcut. Evet, bu şekilde bir tasarım yapıp böyle bir depolama sistemi yapmıştık. Bunda zaten herhangi bir redstone da kullanmadığımız için anlatacak çok bir şey yok. Tamamen basit, otomatik bir şekilde bakır golemlerin çalıştığı bir yer oldu. Buradan bence oyunun en zor boss'u olan Warden Farm'ına doğru gideceğiz. Ne olur ne olmaz diye yanıma birazcık yün alacağım. O şekilde gideceğim. Farm'a bayağıdır uğramıyorum. Bozulduysa falan birlikte düzeltiriz. Şimdi buradan malzemeyi alıp geçelim. Warden Farm'ın oraya, buradaki Totem Farm'ın oradan geçiyoruz. Nether'dan bir yol açmamıştım oraya ama şimdi açarız. Size teslim etmeden önce daha kısa bir yol açmış olurum oraya. Gördüğünüz büyük dağların arkasında Warden Farm'ımız var. Dağları geçtik. Ve Warden Farm'ımız tam bunun altında. Yaptığım heykellerde en beğendiğim bu oldu. Renkleri vesaire çok güzel uydurduk bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi girişini göstereyim. Buradan açıyoruz. Yine aynı şekilde buradan boşluğa dalıyoruz. Evet, mekana iniş yaptık dostlar. Warden Farm'ımızı buradan çalıştırıyoruz. Burada 2 tane şalterimiz var. Birincisi buradaki tuzak sistemini çalıştırıyor. Burada sürekli gürültü yaparak burada spawn olan Warden'ları kendisine çekip yukarı öldürücü sisteme gönderiyor. Öldürücü sistemi de buradaki şalterden aktif ediyoruz. Bu 2 şalteri açtıktan sonra tek yapmamız gereken şu çağrıcının üstüne çıkıp beklemek oluyor. Burada AFK olarak bekliyoruz. Çağrıcı birkaç kere bağırınca gelmeye başlayacaktır. Evet. Warden spawn oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buradan şu gürültü olduğu için bu tarafa doğru gelecek. Geldi ve su yoluyla hop öldürücü sisteme gitti. Yukarıda otomatik bir şekilde öldürülüyor ve bütün malzemesi de buraya gelecek. Evet, bir katalizörümüz daha gelmiş oldu. Peki burada niye bu farm var? Onu da anlatayım. Bu katalizörler içinde XP taşıyorlar. XP şişelerinden falan 2-2,5 kat daha fazla XP veriyorlar. Örneğin acil bir durumda işte kanadınız kırılacak gibi oldu bir çalışma yaparken ya da baltanızın, kazmanızın canı bitti mesela. Çantamızda bunlardan taşıyoruz. Bunları kırdığınızda içinden ciddi derecede XP düşüyor. Bu sayede aletlerimizi tamir edebiliyoruz. Hemen yanımdaki malzemelerle bir demir çapa yaptım. Bunları en hızlı çapalarla kırıyoruz. Buradaki farmımızın amacı tamamen bu. Başka bir amacımız yok. Buradan kapatıyorum. Farmı durdurmak için de yine bu şalterleri kapattığımızda farmın işi bitmiş oluyor. Şimdi burası böyle çirkin bir şekilde kalmış. Bir de buraya portal açıp yol yapacağız demiştik. Dünyadan uzun sürüyor demiştik. Onları da ayarlayacağım hızlıca. Böyle çirkin şekilde vermeyelim burayı size. İlk önce kendimizi bir sağlama alalım. Şunun etrafını yünlerle kapatalım da ne olur ne olmaz. Warden'larla uğraşmak istemiyorum. Şimdi hızlıca buranın bu build'ini halledelim. Evet dostlar, böyle basit bir build yaptım buraya. Portalımızı da açıp evimizin oraya bağladım. Böyle mümkün olduğunca antik şehrin malzemelerini kullanmaya çalıştım. Size önemli bir bilgi vereceğim. Buraya çıktığınız zaman bunun üstünde çok fazla durmayın. Atıyorum 5 dakika burada Warden çağırdıysanız bir 5 dakika bu tarafta durun. Çünkü çok fazla Warden çıkıyor. Yukarıda birikiyor ve sistemi bozabiliyor. Düzeltmekte bir hayli zor. O yüzden buna dikkat edin. Çok fazla bunun üstünde AFK bırakmamaya çalışın. Şimdi Nether'dan eve doğru bir geçelim. Hem size yolu göstermiş olayım hem de Nether'daki Wither iskelet farmına gidelim. Buradan geçtiniz, dümdüz uçuyorsunuz. Yol bitince de direkt sola doğru uçuyorsunuz ve evimize giden portal burası. Buraya kadar gelmişken Nether'daki Wither farmını da gidip görelim. Oranın da nasıl çalıştığını anlatayım hemen. Wither farmımız binlerce blok uzaklıkta olduğu için oraya yol açmamıştım ben. Sağdan soldan uçarak gidiyordum ama yolu biraz karışık. Size kolaylık olması açısından binlerce blok öteye bir yol açtım. Bu yolu kullanarak daha hızlı bir şekilde farma ulaşabilirsiniz dostlar. Uzun süren bir çalışmanın ardından geldim dostlar. Burayı da böyle yarım basamaklarla doldurdum. 74. kata kadar bu şekilde çıkılıyor hızlıca, haberiniz olsun. Şimdi bu yolu takip ettiniz, aşağı geldiniz. Önce buradan öldürücü sistemi çalıştırıyoruz. Sonra da aşağıya iniyoruz iskelelerle. AFK bekleyeceğimiz yer burası. Burada ayırıcı sistemimiz var. Aynı zamanda da depolamamız var. Kömürlerimiz, kemiklerimiz ve buraya da Wither kafaları geliyor. Bunları ben Wither farmına götürdüğüm için şu an burada yok. Çok hızlı çalışan bir sistem. Yani 1 saat kadar AFK kaldığınızda 15-20 tane kafa toplayabiliyorsunuz burada. Farmımızın verimi falan oldukça iyi. Bu farmın yapımı da biraz uğraştırıyor ama sonuç olarak çok güzel bir farm. Verimli bir farm. Burada Wither güllerini falan kullanıyoruz. Bunu yapmak isterseniz de yine buraya kart bırakıyorum. Bu videodan sonra gidip bakabilirsiniz. Bu da birçok farmımız gibi tam otomatik bir farm. Sadece AFK olarak bekliyoruz. Geri kalan her şeyi farm bizim için hallediyor. Nether'da daha başka projelerimiz olacak. Nether'daki 2 farmımızdan birisi buydu. Bu farmla alakalı da gereken her şeyi anlatmış olduk. Şimdi Nether'daki ikinci ve son farmımıza doğru geçelim bakalım.
Evet dostlar, o yolu takip ederek direkt bu Bastion'ın içine geliyorsunuz. Buradan dümdüz geldiniz. Direkt bu iskelelerden aşağı iniyorsunuz. Ve doğrudan AFK olarak bekleyeceğimiz yere iniyoruz. Şimdi biz burada AFK olarak bekliyoruz. Şurada spawner'da doğan bütün magma küpleri bize doğru gelmeye çalışıyor. Ve burada hazırladığımız çukura düşüyorlar. Buradaki kartopu sayesinde bu büyük boyutlu olan magma küpleri en küçük boyutuna kadar küçülüyorlar. O küçülen magma küplerinde kurbağalar yiyerek bize bedavadan ışık taşı sağlıyorlar. Depolamada buradan iskeleden aşağı iniyorsunuz 2-3 blok. Direkt burada bölgemizi aydınlatma işlerinde çok fazla ışık kullandığımız için böyle bir farm yapmıştım. Buradaki ışıkları da alıp eve götürmüştüm. O yüzden burada şu an az var ama çok hızlı çalışan bir farm burası da. Yani gelip 1-2 shulker biriktirecek kadar AFK kaldıktan sonra bir daha kolay kolay gelmezsiniz. Şimdi hızlıca base'ime dönüyorum. Daha sonra da videoyu kapatırız dostlar. Kurbağa farmı ile birlikte 1-2 tane daha değişik farm yapmıştık. Sırf bu bölgeyi güzelleştirmek için uğraşmıştık. Bundan önceki 2 bölümde. 2000 abone olduk. Dünyayı güzel bir şekilde size vermek istedim. O yüzden bu işleri biraz hızlandırıp gerçekten güzel bir base kurduk. Umarım siz de oynarken bol bol eğlenirsiniz. Sadece yapmadığım bir şey kaldı. Onu da göstereyim size. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Depolamaya geldim. Şu sol üstteki sandığın içinde shulker'lar var. Bakın burada dünya haritamız var bizim. Hatırlarsanız kendi heykelimizi yapıp dünyamızı sergilediğimiz dev bir harita yapmıştık. Bu shulker'lardaki sırayla böyle alıp mesela soldan sağa doğru hepsini tekrar dizerseniz istediğiniz herhangi bir yere bu haritayı tekrar çıkarabilirsiniz. Bir de evin en üst katını boş bırakmıştım. Haritayı verdiğimde burayı herkes kendi istediği şekle göre dizayn eder demiştim. O yüzden burası boş. Bilginiz olsun. Buraya da istediğiniz build'i yapıp kullanabilirsiniz. Dolu dolu güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ve dünyamızda da bayağı bir şeyler yapmışız. Hepsini tekrar beraber incelemiş, düzeltmiş ve hatırlamış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Çok daha iyi projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.